Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İkinci bölüm videomuzdayız. Bu videomuzda kaldığımız yerden örgümüze devam ediyoruz. Gövde çalışmamızda tamamlamamız gereken bir 12 sıramız vardı. Tamamlamış olmalıyız ve oradan itibaren örgümüze devam edeceğiz. Şu bölümü öreceğiz arkadaşlar. Bu kapamanın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Yeni tekniklerimiz var. Bu görüntüyü nasıl vereceğimizi sizlere anlatacağım ve öğreteceğim. Ayrıca şu yüzdeki beyaz parçayı da öreceğiz hep birlikte. Bu çalışmayı da tamamlayacağız. Şimdi dilerseniz ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım arkadaşlar. Birinci bölüm videomda en sonda burada kalmıştık. 12 sıra, her sırada 64 adet sık iğne olacak şekilde örecektik. Ben çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şöyle bir göstermek istiyorum size. Şimdi burada ipliği kısa keselim ve arkada saklayalım arkadaşlar. Sırada bu parça var. Başlangıçta 8 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirin içinden itibaren öreceğiz. 7 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 2 ve 4. sıralar arası 2, 3, 4. Yani 3 sıra arkadaşlar. Her sırada 7 tane sık iğne olacak şekilde 3 sıra örelim. Sizin parçanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak uzun keselim. Şimdi burada yapacağımız çalışmayı biraz da kağıt üzerinde çizerek size anlatmak istiyorum. Şimdi bakın burada kaç tane sık iğnemiz vardı? 64 adet sık iğne vardı arkadaşlar. Şimdi onu önce bir göstermek istiyorum size. Şimdi bacağımızın görüntüsü şöyle olacak. Bu parçamız bizim ortaya ördüğümüz parça. Şimdi bakın buraya da bacağın diğer yarısı dersek. Şimdi görüntü şöyle olacak. Ortaya da bu parçamız gelecek. Küçük parçayı dikeceğiz. Şimdi bakın burada toplamda 64 sık iğne vardı. Bu ortadaki parçayı 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne. 1, 2, 3, 4. Burada da 4 sık iğne. Şöyle göstereyim. 4 sık iğneye dikeceğiz. Burada da 4 sık iğneye dikeceğiz. Ama öyle bir ortalayacağız ki burayı. Yani şurayı öyle bir ortalayacağız ki bacağın şu kısmında burada bakın 28 sık iğne olacak. Bacağın bu tarafında da burada 28 sık iğne olacak. Tekrar anlatıyorum. Orta parçayı 1, 2, 3, 4 sık iğne buraya, 1, 2, 3, 4 sık iğne buraya dikeceğiz. Bu tarafta 28, bu tarafta da 28 sık iğnemiz olacak. Yani şöyle
28 tane burada, 4 sık iğne buraya diktiğimiz sık iğneler, 4 tane de buraya gitti. 28 de burada. 28 56 64 sık iğneye denk gelmesi gerekiyor. Burayı böyle göstereceğim. Şimdi biraz daha ekranda göstereyim. Bu şekilde dikeceğiz. Şimdi küçük parçayı dikerek başlayacağız. 1 2 3 4 tane sık iğneyi şöyle işaretledim. Burası dikeceğimiz, orta parçayı dikeceğimiz 4 sık iğne. Sonra bakın buradan itibaren sayın. 29. 1 2 3 4 saydığınız zaman 29'ya geliyorsunuz. 29. bakın bu. 29'dan itibaren de 4 tane sık iğneyi belirledim. Yani parçayı bu 4 sık iğneye karşılıklı şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Bakın buradan geçiriyorum iğnemi. Parçam burada. Tekrar böyle geçireceğim. Yani dikişi de bu şekilde yaparsınız arkadaşlar. Üstten dikerek yapıyoruz. Şöyle. Bakın böyle dikeceğiz. Karşı tarafı da gösterdiğim gibi dikelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şurada gördüğünüz gibi aynı. Şimdi burada 28 tane sık iğnemiz var. Biliyorsunuz. Burada da 7 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Şimdi ipliği şuradan köşeden bağlıyorum. Bakın dikiş yaptığım yer bu köşeden ipliği bağlayacağız. Bir düğüm atalım burada. Şimdi buraya kadar 28 adet sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Ama bulu öreceğiz. Yani zincirin içine ve arka tarafa örüyoruz. Bakın zincirin içine ve arka tarafa öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 2 3 4 göstermiş olduğum gibi 28 adet sık iğne buraya kadar örelim. Şurada buluşalım arkadaşlar. 27, bu da 28. sık iğnem. Şimdi buradayım arkadaşlar. 28 tane sık iğne ördüm. Şu köşeye bir tane öreceğim. Köşeye 29. Devam ediyorum. 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36. Toplam 36 tane sık iğne örmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci sıraya devam edeceğiz. Spiral örerek devam ediyoruz. Buradan 4 sık iğne öreceğim. Bir, 2, 3, 4, bir tane azaltıyorum.
4 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bu sıramızda toplam 30 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramıza başlayacağız. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane azaltacağım. 3 sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Yeni sıramızdayız. 2 sık iğne öreceğiz. 1 2 bir tane azaltacağım. 2 sık iğne, bir tane azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bu sıramızda da 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi yeni sıramızdayız. Bir sık iğne öreceğiz. Bir azaltıyorum. Bir sık iğne, bir azaltma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 12 adet sık iğne olmalı. Şimdi son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Toplam 6 tane azaltma öreceğiz. Birincisini gösteriyorum. Birinci azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda da ipimizi iğneye geçirecek kadar bırakalım ve keselim. Şimdi buradayız arkadaşlar. Bu deliği kapayacağım. Bu şekilde görünmesini istemiyorum. Şimdi bakın burada zikzaklar çizeceğim ve büzeceğim burayı. Şöyle zikzaklar çiziyorum. Evet, buradaki deliği böylece kapatıyorum. Şimdi tam ortasından ipi geçirelim. Arka tarafta sabitleyerek ipliği keselim arkadaşlar. Evet, ben çalışmamı tamamladım. Bakın şu pozisyondayız. Şimdi burada yapacağımız bir işlem var. Bakın gövdede zincirler bırakmıştık. Şimdi bu zincirlerin üstüne öreceğiz. Burada gördüğünüz gibi öreceğiz arkadaşlar. Krem rengi ipliğimizi alarak çalışmamıza devam edeceğiz. Şimdi ipi buradan bağlayacağım. Bakın. Şurada birinci zincirin içine bağlayacağım. Bir düğüm atalım burada. Şimdi parçayı şöyle çevirelim arkadaşlar. Bu tarafa öreceğiz çünkü. Yani pembe taraf burada kalacak. Şöyle tutacağız. Böyle tutacağız. Böyle öreceğiz. Şimdi bir sıra arkadaşlar 64 adet sık iğne öreceğiz. Bakın şu zincirlerin üstüne örüyoruz. 1 2 3 sıra sonuna kadar 64 adet sık iğne örelim. Ve 64 tane sık iğneyi ördüm.
Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sıra daha 64 adet sık iğne örüyoruz. 1 2. Evet, sıranın sonuna geldiğimizde ipliği biraz dikiş payı bıraktım. Siz de dikiş payı bırakarak kesin arkadaşlar. Şimdi şöyle çekeceğim ve burada dikeceğim arkadaşlar. Şöyle iğneye geçiriyorum. Şöyle saklı dikiş yapacağız. Bir sonraki zincirin altından geçireceğim. Ve ipliğin çıktığı zincirin içinden, bakın ipliğin çıktığı zincirin içinden tekrar geçiriyorum. Böylece çalışmamı tamamlıyorum arkadaşlar. İpliği burada düğümleyerek yürütürsünüz ve kesersiniz. Şimdi bakın çalışmamız bu şekilde olmalı. Burayı ördük, orta kısmı. Şimdi içini güzelce elyafla dolduralım arkadaşlar. Ben çalışmamı tamamladım. Gördüğünüz gibi. Sizin de çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi krem rengi ipimizi alacağız. Burada uyguladığımız çalışmanın aynısını burada uygulayacağız arkadaşlar. Bakın şurada zincirlerimiz kalmıştı. Bu zincirlerin üstüne bir sıra sık iğne öreceğiz. Şöyle tutacaksınız. Böyle tutun. Ve buradaki ilk zincire bağlayalım. Örgümüzü böyle öreceğiz. Bu tarafa doğru öreceğiz. Şurada bir düğüm atalım. İpimizi bağlayalım. Şu ip parçasını arkadaşlar içeriye çekin. Evet. Şimdi buradan örmeye devam edeceğiz. Yine ipi bağladığım zincirin içine tığımı geçireceğim. Buradan itibaren öreceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne öreceğim. Aynı yere. Ve her bir zincirin üstüne sık iğne öreceğiz. 3. Burada 28 tane toplam zincirimiz var. Sıra sonuna kadar toplam 28 adet sık iğne örelim. Şurada buluşalım arkadaşlar. Evet, 28. sık iğnemi de ördükten sonra arkadaşlar, şimdi burada zincir kaydırma yaparak karşıya geçeceğiz. Nasıl yapacağız onu da? Şimdi bir sonraki delikten tığımı geçirip şuradan çıkaracağım. Bakın. Bir zincir kaydırma. Yine buradan tığımı geçireceğim. Tekrar buradan ikinci. Buradan tığımı geçiriyorum bir yanından. Üçüncü. Buradan tığımı geçiriyorum bir yanından. Dördüncü. Sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın böyle. Şuraya geliyorum. Tekrar buradan ve şuradan çıkarıyorum. Bakın böyle. İpliği iğneye geçirecek kadar uzun keselim arkadaşlar. Şöyle. Çünkü burada birleştireceğiz. Şimdi bakın burada saklı dikiş yaparak burayı birleştireceğiz. Ne yapıyorduk? Zincirin altından geçiriyorum iğnemi. Şöyle çekeceğim. Sonra tekrar buradan geçiriyorum.
Bakın böyle. Çalışmamızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ipliği içerlerde yürüterek kısa keselim, saklayalım. Aynı uygulamayı yine diğer bacakta yapacağız. Nereden bağlayacağız ipi? Bakın şöyle çevireceksiniz. Buradaki ilk zincire ipi bağlayıp bu tarafa öreceksiniz bunu da. Burada gösterdiğim gibi zincir kaydırmalar yaparak karşıya geçiyorsunuz ve saklı dikiş ile ipliği saklıyorsunuz arkadaşlar. Diğer bacağın çalışmasını da yine göstermiş olduğum gibi uygulayarak yapalım ve buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Sizin çalışmanızın görüntüsünün de böyle olması gerekiyor. 28 tane sık iğne ördüm. 8 tane de zincir kaydırma buraya yaptım. Şimdi sırada yüzü var. Krem rengi ipimizi alalım. Başlangıçta 5 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci zincirin içine bir tane arttıracağız. 1, 2, 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, sonda bir zincir kaldı. Bir tane arttırıyorum buraya da. 1, 2. Şimdi diğer tarafa döneceğiz. Buraya 2 tane sık iğne öreceğim. 1, 2. Sırayı birleştiriyorum arkadaşlar. Çıktığımız zincirin içine battım. Başlangıçta bir zincir çekmiştik. Bir zincir kaydırmayı da birleştiriyorum. Bu sıramızda toplam 8 adet sık iğne olması gerekiyor. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne öreceğim. 1. Burada aynı zincirin içine 3 tane yarım trabzan öreceğiz. Şöyle örüyoruz. 1, 2, 3. Yanındakine yine aynı zincirin içine 3 yarım trabzan. 1, 2, 3. Bu boş zincirin içine yine aynı yere 3 yarım trabzan. 1, 2, 3. Şimdi bir tane sık iğne öreceğim. Şimdi buraya aynı zincirin içine 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3. Aynı zincirin içine 3 tane yarım trabzan. 1, 2, 3. Aynı zincirin içine 3 yarım trabzan. 1, 2 ve 3. Şimdi sırayı başlangıçta çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırmayı da birleştireceğim. Şeklimizin görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Burada toplam 20 tane
sık iğne ve yarım kroşeleri topladığınız zaman 20 tane çalışma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. 1 2. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıraya çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırmayı da birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2. Bir tane arttırıyorum. 1 2. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Bir tane arttıracağım. Şimdi 4 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Sıra sonuna geldiğinizde 2 tane boş zincir kalacak arkadaşlar. Buraya kadar örelim ve buluşalım. Evet, son grup 4 sık iğne, bir arttırmayı da ördükten sonra dediğim gibi burada 2 tane boşta sık iğne kalacak. 1 2. Sıra sonuna geliyoruz. Şimdi çıktığımız zincirin içine bir zincir kaydırma, bir zincir çekiyorum. Bu sıramızda toplam arkadaşlar 36 adet sık iğne olmalı. 5 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırıyorum. 1 2 5 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da 42 adet sık iğne olmalı. Evet, çalışmamızı böylece tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ipliği kısa keselim ve arka tarafta saklayalım. Şimdi şeker pembe ipimizi alalım. Burada etrafına bir tur arkadaşlar zincir kaydırma geçeceğiz. İpimizi bağlıyoruz buradan. Şimdi bir sıra zincir kaydırma öreceğiz. Şuraya batacağız. Ve bu şekilde. Düzgün ve orantılı olarak geçmeye dikkat edelim arkadaşlar. Zincirlerin büyüklükleri hep aynı olsun. Biri bol, biri kalın olduğu zaman kötü görünebilir. Böyle gösterdiğim gibi sıra sonuna kadar şöyle tekrar göstereyim. Şimdi buradan batıracağım ve bir zincir kaydırma. Buradan batırıyorum. Bir zincir kaydırma. Sıra sonuna kadar bu çalışmayı yaparak tamamlayalım arkadaşlar. Yani toplam 42 tane zincir kaydırma örmemiz gerekiyor. Burada yapacağımız bir işlem var arkadaşlar. Yine saklı dikiş yapalım. Şu aradaki beyaz görüntü kaybolsun. İlk zincirin altından iğnemizi geçirelim. Şöyle geçiriyoruz. Yine ipliğin çıktığı zincirin içinden iğnemizi geçirelim ve gördüğünüz gibi saklı kapamayı da yapmış olduk arkadaşlar. Bu ipi şimdilik böyle bırakalım. Daha sonra dikiş çalışmalarımızda bu parçayı yüzüne dikeceğiz arkadaşlar. Bu bölümümüzde de çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Buradaki kapama işlemini yaptık. İçini elyafla doldurduk ve vücudu tamamladık arkadaşlar. Ayrıca yüz parçasını da ördük.
Bunu da tamamladık. Diğer videomuzda kalan parçaları örmeye devam edeceğiz ve çalışmamızı tamamlayarak artık parçalarımızın dikişine yavaş yavaş geçeceğiz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni teknikler öğrendik birlikte. Videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da arkadaşlar mutlaka bırakınız. Benim için çok kıymetliler. Kanalıma abone olmayı da unutmayınız. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.